Merhabalar, Büyük Anne Elinden kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu cici kapşonlu hırkayı beraber yapacağız. Evet, ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Tam 3 yumakla çıkıyor. Hatta 3 yumaktan bu kadar da arttı arkadaşlar. Hemen örgümüze başlayalım. Ve bu arada kanalıma da abone değilseniz abone olmanızı, yorum ve beğenilerinizi de bekliyorum. Evet, örgümüze başlamadan önce şöyle ipimi göstereyim. İpim 7 numarayla örülecek kalın bir ip arkadaşlar. Nakon'un atlet ipi. 7 numara şişle yapacağım. Yalnız örgümüz hep haroşa olduğu için başlama tekniğini farklı yapmak istiyorum. Altı düz olsun diye. Bunun için bir tığda ihtiyacım var. Tığımla hemen bir düğüm atacağım arkadaşlar. Ve şişimi alıyorum. Tığımla şişime ilmek oluşturacağım. İlk attığım düğümü şöyle şişimin üzerine ipi getirerek alttan alıp bir zincir çekiyorum. Tekrar üstüne bu ipi getirip alttan tığ yardımıyla bir zincir daha çekiyorum ve böyle 2 tane ilmek oluşturmuş oluyorum. Aynı şekilde ipin üstünden, şişin üstünden ipi getirerek bu şekilde alttan da tığ yardımıyla ilmeğimi oluşturuyorum. Bu şekilde arkadaşlar tam 44 tane ilmek oluşturacağız. Evet, 44 ilmeğimizi oluşturup gelelim. 43 tane ilmeğimi oluşturup tığdaki son ilmeği de şişime geçiriyorum arkadaşlar ve tığla işim bitiyor. Şimdi buradaki ilk ilmeği ilk sırada örmeden alacağız ama bundan sonraki ilk ilmekleri hep örerek alacağız. Ben haroşamı düz olarak yapıyorum arkadaşlar. Ters yapmak isteyenler de varsa ters yapabilir. Düz örgüme başladım şimdi. Bu teknikle başlarsak alt tarafı daha düzgün duruyor arkadaşlar. Bu şekilde sıra başına kadar gidelim. İkinci sıranın başlangıcında tekrar göstereceğim. Sıramızı yaptıktan sonra arkadaşlar tığımızla attığımız düğümcüyü burada açabiliriz. Evet. Ve bundan sonra ilk sıramızı örerek alacağız. Bu şekilde örerek örgümüzü yapıyoruz. Evet, hırkamızı haroşa örerek
tam 28 tane haroşa koltuk altına kadar örelim gelelim arkadaşlar. 28 haroşa sırası ördük arkadaşlar. Haroşa sırası dediğimde şuradaki ters sıraları sayıyoruz. Şimdi her iki kenardan üçer tane ilmek koltuk altı için kesmeye başlayacağız. Bir, iki, üç tane bu taraftan kestik. Şimdi diğer tarafa gidip başlangıçta yine 3 tane ilmeği keseceğiz. Evet, bu başlangıçta da 3 ilmeğimizi kapatalım. Bir, iki ve 3. Bundan sonra arkadaşlar kestiğimiz yerden itibaren 14 tane tekrar haroşa sırası örünce bütün ilmekleri kapatacağız. Hırkamızın arka kısmını koltuklardan itibaren 14 haroşa sırası yaparak kapattık arkadaşlar. Şimdi ön kısma geçiyoruz. Yine aynı teknikle başlama yapacağım. Bir düğüm attım. Şişimi alıyorum. İpin üstüne getirip alttan tığ yardımıyla bir zincir çekiyorum. İpin üstüne alıyorum. Zincirimi çekiyorum. Bu şekilde arkadaşlar 26 tane ilmek oluşturalım. Yirmi altı ilmeğimizi arkadaşlar oluşturduk. İlk sırada ilk ilmeği boş alıyordum. Sonraki sıralardaki ilk ilmekleri örüyorduk. Aynı arkada olduğu gibi haroşamıza devam ediyoruz. Koltuk kesimine kadar 28 haroşa sırası yapıyoruz arkadaşlar. Ördük arkadaşlar ön kısmı. Şimdi arka tarafta yaptığımız gibi kolu için 3 tane ilmek keseceğiz.
Evet, kolumuzu kestikten sonra tam 10 tane haroşa sırası daha öreceğiz. Sonra yaka oyuntusunu yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Kol kesiminden sonra arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 haroşa sırası ördükten sonra şimdi buradan yavaş yavaş yaka kesintisine başlayacağız. Onun için ilk 2 ilmeği, koltuk kesimi burada yaka kesimi olacak. İlk 2 ilmeği bir alıyorum. Her başlangıçta ve örgünün bitiş yerinde aynı yerde ikişer ilmek alıp 12 ilmeğe kadar düşüreceğiz arkadaşlar. Evet, burada da yine 2 ilmeği birden alacağız. Bir ilmek düşürmüş olacağız. Tekrar başlangıçta yine 2 ilmeği birlikte alacağız. Ve bitişte de aynı işlemi yapacağız yaka tarafından. Bu işlemi arkadaşlar şurada 12 ilmek kalıncaya kadar yapalım. Şişimde 12 ilmek kalıncaya kadar buralardan hem başlangıçta hem buranın sonunda birer ilmek kaybettim arkadaşlar. İkişer ikişer alıp şimdi 12 tane ilmeğim var. Bir sıra böyle düz öreceğiz. Bir sıra ördükten sonra bütün ilmekleri birden kapatacağız arkadaşlar. Evet, ipimizi burada kesebiliriz. Şimdi bir tarafı ördük.
Diğer tarafı da aynı şekilde bu taraftan, yani ördüğümüzde kol kesimini bu taraftan, yani şu şekil öreceğiz arkadaşlar. Onu da bitirelim, sonra kollarımıza başlayacağız. Ben şimdi iki tarafı da ördüm arkadaşlar. Şimdi omuzları birleştireceğiz. Şöyle düz koyalım. Bunu da düz, iki tarafı da düz olarak taraftan dikişini yapacağım ben. Evet, buradan ve diğer taraftan ipliklerimi geçirerek dikişimi yapıyorum. Bu şekilde bitiriyoruz omuz kısmımızı. Dikimini bitiriyoruz arkadaşlar. Her iki omuzumuzu da diktikten sonra şimdi kolumuza başlayabiliriz. Kolumuzu buradan ilmek çıkararak yapacağız arkadaşlar. Öncelikle şöyle tığ yardımıyla ben ilmeğimi çıkarayım. Burada her ilmekten bir tane ilmek çıkaracağız. Sadece şişle yapamazsanız tığ yardımıyla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde şuraya kadar ilmeklerimizi çıkaralım. Kolumu ben tam 39 tane ilmek çıkararak örmeye devam ediyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane haroşa sırası ördüm. Kolumuzu bileğimize doğru örerken yavaş yavaş iki kenardan birer tane ilmek azaltmaya başlayacağız. Yani ben 1, 2, 3, 6 tane haroşa sırasından sonra her iki kenardan birer tane eksilteceğim. Burada bakın iki tane birden alıyorum. Aynı işlemi sonunda da yapacağım ve iki ilmeğim eksilmiş olacak. Son iki kalada iki ilmeği birden alıyorum.
Evet, bu şekilde arkadaşlar bileğimize doğru her 6 haroşeden sonra birer tane iki kenardan eksiltmeye başlayalım. Kolu ben ördüm, bitirdim arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. 39 ilmek çıkarmıştım. 6 sırada bir, yani 1 2 3 4 5 6 haroşa sırasında bir iki kenardan birer ilmek eksilttim. 1 2 3 4 yerde eksiltip tekrar 1 2 3 4 5 6 sıra örüp, yani 6 haroşa sırası örüp ilmeklerimi kapattım. Tam 31 ilmekle ilmeklerimi kapattım. Boyu da şöyle söyleyeyim, 30 haroşa sırası oldu. Diğer kolda aynı şekilde örüp bu yanları ve kolların dikimini yapalım arkadaşlar. Kollarımızı ve yanları diktikten sonra arkadaşlar şurada 3 sıra lastik örüyorum, düğme dikimi yeri olacak diye. İlik açmayacağım, sadece çıt çıt dikip üzerine süs olarak düğme koyacağım. Ben bir tarafını yaptım, şuradan başlayıp döndüm, tekrar 3. sırada bitirdim. Şimdi bunu da aynı şekilde yapmak için buradan başlayacağım, arkayı dönüp tekrar böyle gelip 3. sırada lastiğimi bitireceğim. Bu arada tığımda 5,5 numara. Öncelikle şöyle bir düğümcük atıyorum. Evet, kestikten sonraki yere ipimi geçiriyorum arkadaşlar. Bu ipimi de böyle sardırarak bitireceğim. 2 tane zincir çektim. İkili trabzan yapacağım. Şimdi burada bir tane yaptığım için ikinciyi hemen şuradaki haroşanın dibine, haroşaların dibine birer tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde alta kadar devam edelim. Trabzanlarımı oluşturdum. İlk sırayı yaptım arkadaşlar. Şöyle de söyleyeyim, diğer tarafı da yaparken
Burada ne kadar trabzan yaptıysak aynı sayıda olmasına dikkat edelim. Ve şöyle dönüyorum. 2 zincir çekiyorum. Hemen birinci değil, ikinci trabzanımın şöyle alttan geçiriyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Yine tel atıyorum. Bu sefer şöyle alttan trabzanımın arasından geçirip trabzanımı oluşturuyorum. Bir üstten bir de şöyle alttan geçirerek lastiğimizi yapıyoruz arkadaşlar. Bu sıramızı da bu şekilde yapalım. Üçüncü sırayı yaparken zaten son sıramız bitiriyoruz. Evet, sonuna geldim. Şimdi üstten yaptım. Burada alttan sırası gelmişti. Onu da bu şekilde yapıyorum. Tekrar çevirip bir iki tane zincir çekiyorum. Burada alttan yapmışım arkadaşlar. İlk trabzanımı şöyle aradan geçirip alttan yapıyorum. Sonra üsttekini üstten, alttakini alttan tekrar ediyoruz. Bu şekilde yapıp bu lastiğimizi bitirip hemen kapşonumuza geçebiliriz. Lastiğimizi bitirdikten sonra arkadaşlar hemen kapşona geçiyorum. Kapşon şu hemen lastiğin dibinden başlayacak. Yalnız bu arada ben 4 sıra siyah iplikle öreceğim. Onun için şöyle göstereyim. Lastikten sonra tam 3 santim ara bırakalım burada. Sonra 3 santimden sonra burada da yine 3 santim bırakıyoruz. Bu aradaki yerlerden ilmek toplayacağız. Şöyle hesaplamıştım. Evet. Hemen ilmeklerimizi oluşturmaya başlayalım. Bu şekilde aynı söylediğim buradan da 3 santim bırakacağız. Buraya kadar ilmeklerimizi oluşturmaya devam edelim. Evet arkadaşlar, toplamda söylediğim yerlerden ilmek çıkararak tam 48 tane ilmek çıkarmış oldum. Çıkardığımız ilmeklerin çift sayı olmasına dikkat edelim. Çünkü kapatırken
çift sayı gerekiyor. Yalnız 48 biraz küçük oldu benim için. Bu yüzden 2 tane 2 ilmek önden, 4 ilmek arkadan, 2 ilmek de tekrar diğer önden bu sıramızı yaparken artış yapacağım. Yani toplamda 8 tane daha ilmek çıkaracağım. Evet, şimdi şu şekilde örüyorum. Dört tane ördüm. Burada bir tane tel atıyorum. Bir tane artırmış oldum. Tekrar 4 tane ördüm. Tel atıyorum. İkinci artışımı yapmış oldum. Evet, burada da 4 tane arkada artış yapacağım. Birinciyi yaptım. İkinci artışımı yapıyorum. Üçüncüyü yaptım. Ve arkada da dördüncü son artışımı yapıyorum. Şimdi ön kısma geldik arkadaşlar. Burada da 2 tane artış yapacağım. Evet, burada artışımı yaptım. Ve dönüyoruz. Normal bir şekilde kapşonumuzu da aynı haroşa öreceğiz arkadaşlar. Tam 26 haroşa sırası kadar öreceğiz. Ben şurada sadece artırdığım yeri nasıl örmemiz gerektiğini göstereceğim. Burada bir artış yapmıştık. Delik oluşmaması için bunu şöyle alıyoruz arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Artışımız şu şekilde alalım, delik oluşmasın diye. Tam şu an 56 tane ilmeğimiz var. 26 haroşa sırasına kadar dümdüz öreceğiz. Kapşonumu ben tam 25 haroşa sırası ördüm arkadaşlar. 26. sırayı örerken ben baştan söylemiştim çift sayı yapalım diye. Şimdi şişimizde 56 ilmek vardı. Yarısı 28 yapıyor. 28 tane ilmeği ördüm. Şu düz tarafı içe gelecek şekilde, yani ters tarafı
dışta olacak şekilde şöyle katlıyoruz. Ve ikisini birden örerek ilmeklerimizi kapatacağız arkadaşlar. Başka bir şiş yardımıyla şöyle iki ilmeği birden alıp örüyorum. İkinci ilmeği de tekrar örüp şuradaki ilmeği üstüne getirip kapatıyoruz. Böyle yaparak tüm ilmeklerimizi kapatacağız. Bunu yapmamın amacı dikişsiz olması, hem daha güzel duruyor. Bu şekilde ilmeklerimizin hepsini kapatalım. Kapşonumuzu da bitirdikten sonra arkadaşlar şimdi siyah şuradaki bandımızı yapmaya geldi. Bunun için ben şöyle bir ip aldım. Nako Paris'in ipimi 2 kat yaptım. 2 kat olarak öreceğim. Hafif şöyle tüylü. Yalnız bunu başlarken şöyle biraz uzun bırakalım. Şuraya dikeceğiz çünkü. Şimdi ilmeklerimizi tekrar oluşturacağız. Bu şekilde her haroşanın arasında bir ilmek oluşturmak şekliyle ilmeklerimizi yapalım arkadaşlar. Ben tam şişime 54 tane ilmek oluşturdum. Burada tam 3 sıra örüp 4. sırada ilmeklerimizin hepsini kapatıyoruz arkadaşlar. Bu 1. sıramız. Arka taraftan 2. sıramızı ön yüzden yapacağım. Sonra yine arkadan örüp ön yüzden ilmeklerimin hepsini kapatıyorum. Evet, son olarak da şuradaki ipimizle şu kısmı dikimini yapıyoruz arkadaşlar. İpimizi de arkada sabitleştirip kuvvetlendirelim.
Ve hırkamızı bitirelim artık. Hırkamın ben düğmelerini de diktim ve bitirmiş oldum arkadaşlar. Düğmeleri süs olarak diktim. Şöyle içine de 3 tane çıt çıt yaptım. Çıt çıtları tuhafiyenizde bulabilirsiniz. Bu şekilde hırkam bitmiş oldu. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.